Sizce bir trajedi, büyük bir başarının anahtarı olabilir mi? Ya da herkesin güldüğü bir fikir dünyayı değiştirebilir mi? Bugün, Apollo 1'in küllerinden Edison'un ışığına, iPad'in devriminden nükleer çağın başlangıcına kadar tarihin akışını değiştiren 4 kritik durağa uğruyoruz. 27 Ocak 1967. Ay'a gitme hayali hiç bu kadar yakın ama hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı. O gün Cape Kennedy'de sadece bir fırlatma provası yapılacaktı. Ancak saf oksijenle dolu kapsülün içinde başlayan ufacık bir kıvılcım saniyeler içinde NASA'nın en büyük kabusuna dönüştü. Astronotlar Gus Grissom, Ed White ve Roger Chaffee kilitli kapının ardında kaçacak hiçbir yerleri yoktu. Telsizden gelen son çığlıklar, uzay yarışının sadece görkemli bir macera değil, ölümcül bir risk olduğunu tüm dünyaya hatırlattı. Bu korkunç trajedi her şeyi durdurdu. Kapsül sil baştan tasarlandı. Kapılar dışarıdan değil, içeriden açılacak hale getirildi ve güvenlik protokolleri kanla yazıldı. Apollo, bir mürettebatı o dar kabinde hayatını kaybetmeseydi, belki de insanlık Ay'a asla güvenle ayak basamayacaktı. Onlar, yıldızlara ulaşmak isterken karanlığa gömüldüler. Yıl 2010. Teknoloji dünyası büyük bir beklenti içindeydi ama kimse tam olarak ne geleceğini bilmiyordu. Steve Jobs sahneye çıkıp elindeki cihazı gösterdiğinde birileri fısıldaşmaya başladı. "Bu sadece büyük bir iPhone değil mi?" dediler ve güldüler. Tabletlerin bir geleceği olduğuna kimse inanmıyordu. Ancak Jobs sahnedeki o ikonik siyah koltuğa arkasına yaslanıp sadece parmaklarını kullanarak internette bir gazete sayfasında gezindiğinde atmosfer tamamen değişti. Ne bir kalem ne bir fare, sadece dokunuşlar. O an, karmaşık dizüstü bilgisayarların ve hantal teknolojinin yerini sihirli bir cam parçasının alacağını anladık. Jobs buna bilgisayar sonrası, yani post-PC çağı dedi. Artık teknolojiye biz ayak uydurmayacaktık. Teknoloji, bizim en doğal hareketlerimize uyum sağlayacaktı. O gün sadece yeni bir ürün tanıtılmadı. Dijital dünyayla kurduğumuz ilişki sonsuza dek değişti. iPad, bir oyuncak sanıldı ama bir devrim oldu. Ve o gün gelecek parmaklarımızın ucuna dokundu. Yıl 1880. İnsanlık binlerce yıldır güneş battığında karanlığa teslim oluyordu. Ancak New Jersey'deki küçük bir laboratuvarda tarihin en inatçı dahilerinden biri bu kaderi değiştirmek üzereydi. Thomas Edison tam 2000 başarısız denemenin ardından o gün ampulün patentini aldı. Birileri bunun imkansız olduğunu söylerken o deha %1 ilham, %99 terdir diyerek çalışmaya devam etti ve sonunda kömürleşmiş basit bir bambu lifi cam bir kürenin içinde parlamaya başladı. O küçük turuncu ışık sadece odayı değil, insanlığın geleceğini de aydınlatıyordu. Edison'un aldığı o patent, gecenin karanlığına karşı kazanılan ilk büyük zaferdi. Fabrikalar durmadı, sokaklar kararmadı ve hayat ilk kez 24 saate yayıldı. Bugün bastığımız her düğmede, o gün dökülen terin ve sönmeyen bir azmin izi var. Ampul parladı ve dünya bir daha asla eskisi kadar karanlık olmadı. 27 Ocak 1951. Nevada çölünün ıssız derinliklerinde insanlık kendi elleriyle yapay bir güneş yaratmak üzereydi. Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş'ın en karanlık gölgesinde Able kod adlı ilk nükleer denemesini gerçekleştirdi. Geri sayım sıfıra vurduğunda çölün ortasında kör edici, devasa bir ışık parlaması yaşandı. Ekranı dahi yakan o an, modern tarihin en büyük ve en korkutucu güç gösterilerinden birinin başlangıcıydı. Ardından her şeyi yutarcasına genişleyen turuncu kırmızı bir ateş topu. Devasa bir şok dalgası çölü silip süpürürken, o meşhur mantar bulutu gökyüzüne doğru ürkütücü bir ihtişamla yükseliyordu. Bu sadece bir patlama değil, yeni bir çağın simgesiydi. İronik bir şekilde sadece birkaç yüz kilometre ötede Las Vegas'taki otel balkonlarından bu yıkımı izlemek tuhaf bir turistik aktiviteye dönüşmüştü. İnsanlar kokteyllerini yudumlarken ufuktaki bu radyoaktif bulutu hem şaşkınlıkla hem de ürpertici bir umursamazlıkla seyrediyordu. O gün Nevada'da sadece toprak sarsılmadı. Dünya bir daha asla eskisi gibi güvenli olmayacak bir yola girdi. Atom çağı. Resmen başlamıştı.